Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kış bebeğimizin bugün kafasını çalışacağız. Kafa için istediğiniz renklerde, saç için hangi renk istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi böyle daha önce Işıl Hobi'den almış olduğum tiftik ip ile yapacağım. Şu an ellerinde kaldı mı bilmiyorum da. Çok önceden gelmişti. 2-3 sene oldu. Bununla yapacağım. Kafanın orta kısmını işte kendine benzeyen bir renkle çalışacağım. Bu da şapkamın rengi. Evet, bu da kafamızın rengi. Gözlerimiz 12 milim gözler. İsterseniz böyle renkli de kullanabilirsiniz. Daha böyle renkli güzel olur. Farklı şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Bu arada kafanın üst kısmını istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çünkü içeride kalacak. Şapkaya taktıktan sonra şapkayı dikeceğiz. Çünkü çocuk onu bozabilir, o örgüyü falan. O yüzden sabit kalması için şapkayı dikiyoruz. O yüzden görünmeyecek yani kafanın üst kısmı. Hangi renk varsa evdeki diğer fazla iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben turuncuyla başlıyorum. Saçıma yakın bir renk. Evet, sivri halkayla başlayalım. Tığımız yine 2.20. 3 numara 2.20. Evet, orta parmağımıza yine 2 kere doluyoruz. Odaklanmıyor ya. Evet, ipimizi sabitledik. Şimdi bu şöyle yapalım bari. Evet, şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şöyle ipimizi çevirdiğimizde şunun olduğu yer şöyle çeviriyorum ve alttaki ipi çekeceğim. Bakın şu üstteki değil, üstten gelen değil, şu alttakini, bakın alttakini şöyle tutuyorum, çekiyorum ve tekrar bu ipimizi çekerek sihirli halkamızı oluşturduk. Evet, ilk sık iğneye batıp ilmek kaydıralım. Şimdi ikinci sırada tepsine çift batıyoruz. Her ilmeğin içine 2 tane yapıyoruz. Yani arttırıyoruz. 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimize peş peşe 6 arttırma yaptık ve sayımız 12'ye çıktı. Hemen araya ipimizi koyalım. Sıra başımızı belirleyelim. İnce ip olursa daha iyi olur. Şimdi bir tek, 3. sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, 6 tekrar yapıyoruz. Yani her sıra 6 tane arttırma yapıyoruz yani. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. Evet, 3. sıramı bitirdim. İpimi bu tarafa alalım. 3 bitti. 4. sıradayız. 2 tane tek,
bir arttır, 2 tek, bir arttır. Bu şekilde yine 6 tane arttırma yapalım. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi 5. sıramızda 3 tek, bir arttır ve tekrar 3 tek, bir arttır, 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 30 sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız. 4 tek, bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 4 tek, bir arttır, 6 tekrar. Evet, sıra sonunda 36 sık iğneye ulaştık. 7. sıradayız. 5 tek, bir arttır, 3, 4, 5 tek, bir arttır, yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 8. sıradayız. 6 tane tek, bir arttır yapalım. 3, 4, 5, 6, bir arttır. Yine 6 tekrar, toplam 6 tekrar yapıyoruz. 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 9. sıradayız. 7 tane tek, bir arttır, 7 tek, bir arttır, toplam 6 tekrar yapıyoruz. 6 arttırma. Evet, sıra sonunda 54 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 10. sıradayız. 8 tane tek, bir arttır yapalım. Tekrar 6 tekrar yapıyoruz. Ve 60 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, şimdi bundan sonra ten rengine geçiyoruz. Buraya kadar saç rengiyle yaptık. Ten rengini şöyle arkaya tutturuyorum. İçinden geçiriyorum son ilmeğin. Ve buradan tekrar normal devam ediyorum. Şurada arkaya bağlayalım. En son 8 yaptık. Şimdi 9 tek, bir arttır yapacağız. Evet. 9 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Şu ipi de keselim. Evet, sıra sonunda 66 sık iğneye ulaşacağız. Evet, bu şekilde 9 tek, bir arttır, devam edelim. Evet, 12. sıradayız ve son arttırma, kafadaki son arttırma yapıyoruz. 10 tane tek, bir arttır, yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 72 sık iğneye ulaşacağız. Evet. 10 tek, bir arttır, 10 tek, bir arttır, devam edelim. Evet, kafa artışımızı bitirdik. Şimdi bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Düz örmek, yani her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Bu şekilde tek batalım.
Evet arkadaşlar, 9 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi buradan başlangıçtan itibaren 23 tane sık iğneye tek battım. Şimdi gözlerimizin yerini bulacağız. Yani belirginleştireceğiz. 23 sık iğneye tek battım. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyoruz. Bir atladık. Yanındakine batıyoruz. Evet, buraya gözümüzü takacağız. Şimdi 11 tane tek batalım. Bu birdi. Birinci yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane tek battık. Yine bir zincir çekelim. Sıradakini atlıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Evet, bu boşluklara gözlerimizi takacağız. Şimdi geriye kalan 36 sık iğneye tek batıyoruz. Bu bir iğne. Battığımız birinci sayıyoruz. Sıra sona kadar hepsine tek batalım. Evet, 23. sıramızdayız. Ve bu sıramızda yine hepsine tek batacağız. Düz öreceğiz. Bu zincir çektiğimiz yere yine sık iğnemizi koyacağız arkadaşlar. Bir sık iğne yaptığım boşluğa tekrar devam ediyorum. Sıraya sayımız değişmiyor. 72. Evet, zincire geldim ve yine içine bir tane sık iğne. Evet, bu şekilde sadece burada yerimizi belirleştirdik. Gözlerimizin yerini. Hepsine tek batıyoruz. Evet, 24. sıradayız ve göz altlarında arttırma yapacağız. Şimdi başlangıç yerimizden itibaren 16 sık iğneye tek battım. Şimdi bir arttırıyorum. Bir tane tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Evet. Toplam 5 tane bir sık iğne aralıklarla arttırma yaptık. Birinci gözümüzün altında. Şimdi burun kısmında 8 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. 1, 2, 3, 4. Bir tek ve bir arttır.
Evet, toplam burada da 5 tane arttırdık. Evet, 5 burada, 5 de burada, 10 tane arttırma yapmış olduk. Sayımız 82'ye çıktı. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Şimdi bundan sonra 8 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet arkadaşlar, kafamızı 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Artırmadan sonra 8 sıra. Şimdi azaltmaya geçeceğiz. Ondan önce gözlerimizi takalım. Daha sonra kafamızı doldurup azaltalım. Ben bu arada gözlerimi değiştirdim. Böyle elimde kahverengi gözler var. Bundan takacağım. 14 milim. 12 milim çok küçük geldi gözüme. Daha önceki kış bebeğimizde 12 milimdi. Ama onlar düğmeydi arkadaşlar. Düğmeler biraz daha iriydi. Bu sefer takma göz takıyorum. Evet, yerini daha önce açmıştık. Oradan biraz daha şöyle açarak, esneterek. Bunların buralar bayağı kalınmış. Evet, gözlerimi taktım. Ve şimdi bu şekilde mühürleyelim. Bunlar ithal olmadığı için kolay çıkabiliyorlar. Şöyle çakmakla yakalım. Evet, böyle mühürlemiş olduk. Bir nebze güven açısından. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözlerimizi taktık ve azaltmaya başlayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar, daha önceki kafalarımızda işte 10 tek, 9, 8 diye azaltıyorduk. Bu benim eski bir tarifim olduğu için tarihi bozmak da istemiyorum. Birebir aynı yapıyorum kafayı. O yüzden ifade belki değişir diye yine aynısını yapacağım. Yani burada sıra başı yapmadan sürekli 24 sık iğne kalana kadar 6 ör, bir azalt yapacağım. 6 tane örelim. 1 2 3 4 5 Evet, 6 tane tek battım. Bir azalt. Tekrar 6 tek, bir azalt. 5 6 bir azaltıyorum. Evet, dediğim gibi sıra başı, burada sıra başımız yok artık. Her sıra döne döne tek yapacağımız 6 tek bir azalt, 6 tek bir azalt. Diğer sıralarda da aynı şekilde 24 sık iğne kalana kadar bu şekil azaltmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, kafamızı güzelce doldurduk. Bu arada dediğim gibi en son 24 sık iğne kalana kadar her sıra döne 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 6 tek bir azalt, 6 tek bir azalt, her sıra aynı şekilde yaptık. Sıra başı takibi yapmadık.
Evet, bitirdik, güzel doldurduk. Çok taş gibi de doldurmayın. Şöyle gözlere bakarak şöyle anlayın yumuşak olduğunu. Şu kısımlarda doldurmaya çalışın. Buralar boş bırakmayın. Kesme yerleri çukur durmasın. Evet, şimdi burnumuzu yapacağız. Burnumu tam orta noktasını buldum. Şu göz arası 9 tane. Şurayı saymazsam şu yarım kalmış. Şöyle yaptığımda zaten yine 2, 4, 6, 8, 9 oluyor arkadaşlar. Gözü çektiğimizde 9. İşte 4 buradan, 4 buradan. Ortadakini 2, 4, 5. 5. şu orta nokta. Aşağıya doğru ortası şu, bakın burası bu ilmek. Gözümüzün bakın şu göz sırası bu. Bunun bir alt sırasına yapacağız. Şu 3 sık iğneye. Ortaya bulduk. Daha sonra bakın 3 sık iğneyi şöyle ayarladık. Ortaya bulduktan sonra. Şimdi bunu işleyelim. Ten rengimiz takıyoruz. Boyundan girdim. İşaretlediğim yerden ilmeğin içinden giriyorum. İçinden girdim. 1, 2, 3 sık iğne. Şimdi 3 sık iğneye burnumuzu yapalım. Çok da çekmeden. Beş oldu. Evet, 6 oldu. En son bir tane daha yapıp yeterli gibi 7 kere doladım. Evet, burnumuzu yaptık. Şuraya düğüm atıp keselim. Evet, şimdi ağzımızı yapalım. Evet, şimdi ağzımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi burnumuzu yaptığımız yer burasıydı. Bakın buradan aşağıya 1, 2, 3, 4. sıranın alttan şuradan 4. sıradan yapacağız ağzımızı. Burnumu şöyle tam ortaladım. Ortaladım, şuraya geliyor. Şimdi bunu şu 1, 2 buradan, 2 buradan 5 sık iğneyle yapacaktım. Daha önceki öyle olduğu için. Fakat böyle gördüğünüz gibi bu taraf fazla, bu taraf az oluyor. O yüzden bir tane daha kaydım. 6 sık iğne yaptım. Örgü çünkü örerken kaydığı için alt alta gelmiyor, biliyorsunuz. Bu tarafa doğru kayıyor örnek. O yüzden şöyle dediğim gibi tam burnun ortasını bulun. Şurası 3 buradan, 3 de buradan yerimi belirledim. Şuradan giriyorum. Boyundan girdim.
2, 3, 4, 5, 6. Ve tam ortadan bir alt sıradan ortadan aşağıya şu şekil iniyoruz. Böyle küçük bir ağız yapıyoruz. İsteyenler o dolgu dudaklı yapabilir. Hani daha önce Badem Bebek'te, Ece Bebek'te yaptığımız gibi küçük bir ağız yapabilir. Şimdi kış bebeğimiz orijinal böyleydi. Aynı ağız yaptım. Şimdi bakın buradan çıktım. Hemen aynı yerin dibinden boyundan tekrar çıkıyorum. Böyle çok kalın bir ağız yapmıyoruz. Tek kattan. İpim kalın. Eğer ince ise o zaman çift kat yapabilirsiniz. Evet, bu şekil ağzımızı yaptık. Bir kat daha yapsak mı bilemedim. Bir deneyelim bakalım. İnşallah kötü olmaz. Evet, yine aynı şekilde 6. bir alt sıradan ortadan çıkıyorum. Evet, şöyle çektim. Ve yine aynı dibine batıp boyundan çıkıyorum. Evet. Çift kat yaptım, daha iyi oldu gibi. 2 defa yaptık. Tekrar düğüm atalım. Şuraya tutturmak istiyorum. Çocuklar çekip koparmak isteyebilir. Burası da garantili. Benim torundan biliyorum çünkü. Oyuncakları oynamayı değil de zarar vermeyi seviyor. Evet, yüzümüzü yaptık. Şimdi gözlerimizi içeri çekeceğiz. Daha sonra da kirpiklerini çalışacağız. Şöyle toparlayayım burayı. Evet, uzun iğneme ten rengi ipimi taktım arkadaşlar. Gözümün hizası, arka noktası, bakın arkası burası. Buradan şöyle herhangi bir yerden ortadan giriyorum. İlmeğin içine, çünkü boşluklara batıyoruz. İpin içine batmayalım sakın. Boşluğa batalım. Hemen gözümün orta noktasından çıkıyorum. Orta hizadan. İpimi biraz uzun bırakıyorum bağlamak için. Şöyle ipimi yukarıya alıyorum. Hemen yine gözümün orta hizasından bir boşluktan batıp aynı yerden ipi tutalım. Aynı boşluktan çıkalım. İpimi yukarıya aldım. Evet, şimdi bir daha yapacağız. Aynı işlemi aynı göze. Yine aynı noktadan giriyorum. Gözümün yanından çıktım. Tekrar karşıya aynı yere. Yine aynı noktada çıkıyoruz. Bu sefer ipi aşağıya alalım. İpi altı alıyoruz. Çekiyoruz. İyice çekelim. Bu şekilde çekelim. Şimdi hemen biraz ilerisinden tekrar bir
birkaç ilmek ileriden yeniden çıkıyorum. Şimdi diğer göz yapacağız. Bunu sonra zaten bir daha çekeceğim iyice bağlarken. Şimdi böyle bıraktım. Diğer göze de aynı işlemi yapıyorum. Gözümün orta hizasından. Şimdi biraz tersime geliyor. Şöyle. İlmeğin içinden orta hizadan çıktım. Önce hemen yine aynı hizadan karşıdan boşluk şurada boşluğa battım. Evet, aynı boşluktan çıktım. İpim yukarıdaydı. Tekrar aynı yere bir daha batalım. İğnemizle aynı yerden yine çıkıyorum. İpimi bu sefer alttan vereceğim. İlmeklerin içine batalım. Yine aynı noktadan çıkıyoruz. Bu sefer alta alalım ipimizi. Şimdi iki şeyde ipi de böyle çekiyoruz, gözlerimizi bu şekilde bağlayalım. İpimizi bağlıyoruz. Zamanla bırakacağı için şöyle iyi çektik. Evet. 3 kere bağladım. İpimi kesiyorum. Bunu isterseniz içine itin, isterseniz kalsın. Çünkü buraya şapkamız gelecek zaten. Evet, şimdi kirpiklerini yapacağız. Evet, göz akının birini yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinciyi beraber yapalım. İlk yaptığımı şuradan çıktım, buraya indim. Hemen gözümün burun hizası şurası, burun üst sık iğneden. Gözümün zaten şurası orta, göz ortası. Oradan bu tarafa kayıyorum. Şu noktadan boyundan çıkıyorum. Şöyle evet, bu şekilde göz akımı yaptım. Şimdi aynısını bir daha yapacağım. Biraz çekiyorum. Evet, ikinci katı yapıyorum. Boyundan çıkıyorum. Evet, iyice çektim. Bu şekilde göz akımımızı yaptık. İç kata tutturuyorum ve düğüm atıyorum. Evet, şimdi siyaha geçelim. Siyah ipe. Evet, birinci gözümün kirpiklerini yaptım arkadaşlar. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız.
Hemen simetrisi olarak şöyle takip ediyorum. Gözümün şurasından çıkacağım. Boyundan. İpim yine koton ip. Ortadan ikiye ayırdım. İncelttim. Tek de olabilir aslında ama işte kirpikler ince olsun diye ikiye ayırdım. Şimdi bu kısmı 2 defa yapacağız. Şimdi buradan çıkıyorum. Bakın göz bebeğimiz burada, beyaz yaptığımız yer burası. Buradan bir sık iğne kayıyorum. Tekrar boyundan çıktım. Bu şekilde bir sık iğne kaydım. Tekrar aynı yerden bir daha çıkıyoruz. Yine dibinden aynı yerden battık. Şimdi buraya takip ediyorum nasıl yaptım. 1 2 1 2 hemen şuradan çıkıyorum. 2 sık iğne bu tarafa. İki sık iğne yukarıya, 2 sık iğne bu tarafa. Bir de olabilir çünkü örgü bu tarafa kaydığı için diğerinde 2 iyiydi ama burada fazla oluyor. O yüzden burayı bir tane bu tarafa kayacağım. Hani aynı olmuyor. Bakışta böyle baktığınız şu an aynı gibi, sayı olarak yaptığınızda bu tarafa 2 fazla kaymış oluyor. İşte buradan boyundan yine çıkıyorum. Tekrar aynı hizadan çıktım. Evet, bu şekilde kirpiklerimi de yaptım. Birbirine benzetmeye çalıştım. Evet, kirpiklerimiz de tamam. Şimdi aynı iple hemen kaşımızı yapalım. Kaşımızda gözümüzün şöyle iğnemizi düz tutalım. Yerimizi belirleyelim. Şu toplu iğneyle. Şimdi buradan yukarıya, şurası 1 2 3 4 5, 5. buranın hizası burası 5. Buradan çıkıyorum. İp de yetmeyecek herhalde. Ay, çok çektik. Kirpik geldi. Evet, buradan çıktım. Şimdi bu tarafa 1 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 1 6 indim. Diğerinde yine şöyle düz tutup aynı hizamı takip ediyorum ve bulduğum ilmekten belirlediğim yerden şuradan çıktım. Yine 5 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 1 6 iniyorum ve boyundan tekrar çıkıyorum. Evet, ipim ucu ucuna yetti. Evet, kaşlarımızı da yaptık ve yüzümüzü bitirdik. Evet arkadaşlar, bu bölümde kafamızı bitirdik, yüzümüzü şekillendirdik. Şimdi burada bitireceğim. Elbisemizin kaldığımız yerden de buna devam edelim. Şimdi en son etek kısmında arttırma yapmıştık. Arttırmadan sonra 8 sıra düz örecektik. Burası arttırdığımız yer. Buradan sonra 2, 4, 6, 8 sıra düz ördüm. Şimdi arkaya geldim. Şimdi son sıramı yapacağım. Yaparken de 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 tığım üstüne aldım. Hemen yanındaki ilmeğimin arkadaki tek kata batıyoruz. Şöyle ve ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Şöyle bakın, ilmeğimizin iki taneler arkadaki tek kata batıyoruz. BLO'dan örüyoruz. Sıra sonuna kadar BLO'dan örelim. İki defa da çıkıyoruz. İkili trabzan. Bu şekilde devam edelim. Şurada düz çizgiler olacak. Arkadaki tek kata örüyoruz. Öndeki tek kata da daha sonra buraya da krem rengili zincir çekeceğiz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve ben burada çorabındaki krem rengine geçeceğim. Oyasını kremle yapacağım. İsteyen düz yapabilir. Kendi aynı morla devam edebilir. Son ilmeğimi şimdi kremle kapatacağım. Arkadan çekelim moru ve ilk ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Şimdi bu sıramızı ters sık iğne olarak oya yapacağız. Hemen geriye doğru gidiyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar geriye gidiyorum. Hemen geriye sık iğne. Tekrar geriye. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ters sık iğne ile oyamızı yapalım. Evet. Şu ipi de bağlayalım. İpimizi koparalım. Evet, moru kesiyoruz artık.
Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. İpimi kopardım. Şimdi tekrar buradaki düz çizgilerin içine de yine aynı şekilde ters sık iğne ile oya yapacağız. İpimizi sabitleyelim. Hemen şuradan başlıyorum. İpimi tutturdum. Ve yine terse doğru düz çizgilerin içine batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Yine terse doğru buradaki düz çizgilerin içine yapacağız. İşte bunlar dediğim gibi arzuya kalmış. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz, düz de bırakabilirsiniz. İlk yaptığımız kış bebek gibi. Bu şekilde oyamızı yapmaya devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, bu şekilde elbisemizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Evet, kaç oldu? 3 oldu. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.